İnsanları eğlendiren, insanları keyiflendiren Fatih Ürek'i maalesef dün kaybettik. Fatih Ürek benim de iyi arkadaşımdı, iyi dostumdu, ahbabımdı. Bir gazeteci, sanatçı ilişkisini sevgiyle, saygıyla ve belli bir seviyede tam 30 senedir, 30 seneyi aşkın süredir hatta korumayı başarmıştık Fatih Ürek'le. Tek bir tartışmamız, tek bir eee, polemiğe girmemiz, tek bir tutarsızlığımız, hiçbir şekilde Fatih Yürek'le en ufak bir ters düşme olayım olmamıştı. Çünkü olacak bir şey de değildi. Böyle bir şeye ne o izin verdi ne ben izin verdim. Her zaman birbirimize arkadaşça, dostça yaklaşmıştık Fatih Yürek'le ve Fatih Yürek'in vefatından sonra bana çok sayıda soru geliyor sizlerden. Bu soruların önemli bir kısmı da Fatih Yürek'in mal varlığıyla, servetiyle, mirasıyla ilgili. Ne kadar çok merak ediliyor. Adamcağız vefat eder etmez hemen mirasının kimlere kalacağı, ne kadar serveti olduğu, vasiyet yazıp yazmadığı bunlar soruluyor. Bunun sorulmasının önemli bir nedeni de arkadaşlar aile fertlerinin yaşadıkları. Fatih Yürek'in 17 yıl küs kalıp 2022 yılında barıştığı ablası Selvi Ürek'le Almanya'da yaşayan diğer ablası Nurgül Hanım arasında Fatih Ürek hastanede yatarken Live Hospital Vadi İstanbul Hastanesi'nin koridorlarında aralarında bir tartışma, bir miras kavgası, bir villa üzerine tartışma yaşandığı Müge Dağıstanlı tarafından gazeteci meslektaşım arkadaşım Müge Dağıstanlı tarafından yazılmıştı arkadaşlar ve kamuoyu da bu duruma çok tepki göstermişti. Hatta Müge olayın tanıkları olan ünlülerle de konuştuğunu söylemişti ve herkes şok olmuştu. Adamcağız içeride yoğun bakımda can çekişiyor. Ablaları koridorda habere göre villa tartışıyorlar, miras tartışıyorlar diye insanlar şaşırmıştı. Menajeri Mert Silip, Fatih Yürek'in 20 yıllık dostu, yakın arkadaşı ve menajeri Mert Silip ise bu iddialarla ilgili kısa bir tartışma oldu ama hemen barıştılar. Araları iyi, miras meselesi doğru değil demişti. Müge'ye bu konuyu sorduğumuzda ise Müge tanıklarım var. Gerekirse onların söylemlerini de yazarım demişti ama Müge seviyeli kızdır. Çok fazla da bu konuyu kurcalamadı. Zaten haberin doğru olduğunda herkes anlamıştı. Şimdi daha adam hayattayken böyle miras kavgası yaşanırsa ablalar arasında yaşanınca insanlar da merak ettiler tabii. O zamanlar da sormuşlar ve şimdi zamanı değil demiştim ben bana bu soruyu soranlara. Şimdi tekrar ve bu sefer daha çok sorular geliyor. Fatih Ürek'in mirası ile ilgili arkadaşlar. Fatih Ürek öncelikle şunu söyleyeyim. Eee, Geçtiğimiz yıllarda şöyle bir söz söylemişti. Aynen okuyorum. Benim arkamdan kimse miras kavgasına girmesin. Çünkü ortada kavga edecek bir şey kalmayacak. Her şeyin yeri belli demişti. Bu sözden de Fatih Ürek'in vasiyet yazdı ve vasiyetinde mal varlığının, işte parasının, pulunun neyi varsa hepsinin kimlere, nerelere gideceğini vasiyetinde vurguladığı anlamı çıkarılmıştı. Ve rahmetli Fatih Yürek birçok kez aslında mal varlığını nereye bırakacağı konusunda kesin konuştu daha sonra. Özellikle çocuğu olmadığı için mirasının hayır kurumlarına gitmesini istediğini belirtti Fatih Ürek röportajlarında. Hatta bir röportajında aynen şöyle dedi, okuyorum. Vasiyetimi yazdım, her şeyimi Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyorum. Hiç kimseye bir şey bırakmıyorum. Vasiyetimdir. Her şey Mehmetçik Vakfı'na gidecek. Ben çalışıp kazandım. En doğru yere gitmesini istiyorum. Fatih Ürek, Mehmetçik Vakfı'na vasiyet ettiğini, mirasını Mehmetçik Vakfı'na bırakacağını sadece tek bir röportajda değil, kendisine her sorulduğunda tekrar etti arkadaşlar. Mehmetçik Vakfı'nı vasiyetle ilgili, mirasla ilgili konularda hiç ağzından düşürmedi. Ayrıca 2023 yılında katıldığı bir televizyon programında Fatih Yürek ölümünden sonra adına, bakın tekrar söylüyorum, ölümünden sonra adına okul yapılmasını arzu ettiğini
vurgulamış ve "Vasiyetimde deprem bölgesindeki çocuklar için okul yapılmasını istiyorum." demişti. O bölgeye gittim, inanılmazdı. "Çocuklarımız benim çocuklarım. Çocukları görünce ağlıyorum." demişti. Buradan şunu anlıyoruz. Fatih Yürek vasiyetine kendi adına çocuklar için bir okul yapılmasını, deprem bölgesine bir okul yapılmasını, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir deprem yaşadı ülkemiz biliyorsunuz arkadaşlar 3-4 yıl önce. Bu konuyu Fatih Yürek vasiyetine aldığını ve bir okul yapılmasını çocuklar için o bölgede ihtiyaç olduğundan dolayı böyle bir talebi olduğunu arkadaşlar Fatih Ürek, kimse bir şey beklemesin. Akrabalarıyla zaman zaman yaşadığı gerginlikler basına yansıdığında mirası konusunda, oldukça sert konuşmuştu Fatih Ürek. "Benim arkamdan kimse miras kavgasına girmesin çünkü ortada kavga edecek bir şey kalmayacak. Her şeyin yeri belli." demişti. Her şeyin yeri belli. Şimdi Fatih Ürek'in, 3 kız kardeşi, daha doğrusu 3 ablası, en küçükleri Fatih, 4 kardeşti onlar. Eee Nurgül Fırat Almanya'da yaşıyor ve İstanbul'da şu anda. Selvi Ürek, Fatih Ürek'in, yıllarca konuşmadığı kardeşi. Fatih Ürek'i maddi manevi zarara uğrattığı iddiasıyla Fatih Ürek bu kız kardeşine çok uzun yıllar küsmüştü ve, 2022 yılında barışmıştı ve Sevgi Ürek rahmetli oldu. 2020 yılında kanser nedeniyle vefat etti, diğer ablası. Selvi Ürek ve Nurgül Fırat hayatta ama, anlaşılan şu arkadaşlar, Fatih Ürek vasiyetinde ablalarına bir şey bırakmayacak. Bakın bunu kesin olarak, bilgi olarak söylemiyorum. Fatih Ürek'in mirasıyla ilgili yaptığı açıklamalardan çıkarttığım sonuç bu. Kimse bir şey beklemesin. Her şeyin yeri belli, kimseye bir şey kalmayacak. Mehmetçik Vakfı ve çocuklara, okul söyleminden, bunu anlıyoruz. Fatih Ürek'in annesi de 2015 yılında vefat etmişti, Seher Hanım. O da amansız hastalıktan vefat etmişti. Babasını yıllar önce kaybetmişti ve Fatih Ürek'in kimseye bir şey bırakmadığını, hayır kurumlarına ve, o da, işte, çocuklar için bir okul ve Mehmetçik Vakfı. Fatih Ürek'in peki mal varlığı nedir, serveti nedir? Bunu da çok sordunuz bana. Fatih Ürek benim bildiğim arkadaşlar, ben kendisini 1994 senesinden beri tanıyorum. Benim bildiğim, 1987-88 senesinden beri Fatih Ürek çalışıyor, şarkı söylüyor. Yani, ne yapıyor? Yaklaşık 40 sene, yaklaşık 40 sene sahnelerde olan bir insan çalıştı, kazandı, biriktirdi, yatırım yaptı. Fatih Ürek tek başına, çoluğu yok, çocuğu yok. Fatih Ürek, bazı tahminlere göre, kimse tabii ki şudur diyemez ama 10 milyon dolara yakın serveti ve parası olduğu söyleniyor. Mal varlığının, zamanında aldığı arsalar, villalar, İstanbul'daki daireleri, Bodrum'daki, Marmaris'teki, Antalya'daki yatırımları arkadaşlar. Fatih Ürek'in gayrimenkul yatırımları ve mücevherleri, altınları, Bodrum'da kısa bir süre önce sattığı muhteşem bir malikane vardı, 800 metrekare. Çok masrafı oluyor diye Fatih Ürek'in çevresindekiler onu doldurmuşlardı. 5 katlı son derece lüks bir malikaneydi. Onu satmıştı ve sonra pişman olmuştu ama satıp yerine yine bir, eee, yazlık Bodrum'da, yine güzel bir yazlık satın almıştı ve paranın geri kalanını da yatırım yapmıştı. Fatih Ürek'in, arkadaşlar, eee, müzikten, sahneden, albüm satışlarından, sahne çalışmalarından, konserlerden, özel gecelerden, özel etkinliklerden, reklam gelirlerinden, elbette çok önemli bir, geliri oldu. Çalıştığı yıllar, boyunca ve televizyon programları, Gelinin Mutfakta programını ne kadar güzel sunuyordu. Kuaförüm Sensin programı mesela, popüler yarışma ve eğlence programlarında izliyorduk Fatih Ürek'i
ve Fatih Ürek'in televizyondan da hatırı sayılır bir kazancı olmuştu arkadaşlar. Türkiye'de sahnelerden ve televizyondan en çok para kazanan sanatçılar arasındaydı Fatih Ürek. Kendi ifadesine göre geçmişte çok para kazandığı ama çevresel faktörlerle bir kısmının gittiğini söylediği, de bazı röportajlarında yer aldı. Maalesef güvendiği, insanlar onun parasında gözü olduğunu, insanların kendi parasına gözü olduğunu çok sonra anlamıştı arkadaşlar Fatih Ürek. Fakat sonradan da doğruyu buldu. Hiç kimseyle özelini paylaşmamaya, özellikle para konusunda kimseyle, en yakınlarıyla bile muhatap olmamaya yemin etmişti ve ölene kadar da bu sözünü tuttu. Evet, arkadaşlar Fatih Ürek'in, asla bir savurgan olduğunu söyleyemeyiz. Eee, Kendi eğlencesi için, kendi yaşamında, huzur bulmak için, mutlu olmak için parasını harcıyordu ve kendi, eee, özeli için, kendi mutluluğu için para harcarken de paraya acımıyordu. Bu doğrudur, bu doğrudur. Ancak hep doğru yatırımlar yaptı. Evler aldı, arsalar aldı, ve, vefat etmeden bir süre önce artık sıkıldığını söylediği, artık İstanbul'dan, trafikten, insanlardan, yalan dolandan, gürültüden sıkıldığını söylediği günlerde Fatih Ürek'in bir hayali vardı, bir rüyası vardı. O da, İstanbul'dan uzaklaşıp Paris'te bir ev alarak yılın yarısını orada geçirmeyi istediğini söylemişti ama bu hiçbir zaman mümkün olmadı. Paris'te evi var mı onu söylemiyorum, onu bilmiyorum. Bakın, belki de aldı Paris'te ev ama gidip de yaşayacak Paris'te. O anlamda yaşamını orada sürdürmek anlamında yılın 6 ayı da olsa bu hiçbir zaman gerçek olmadı. Ancak, yurt dışında yatırım yapmış da olabilir arkadaşlar ve Bodrum ve Çeşme'de yaz aylarında en çok, para kazanan, sahne yapan, en çok beach konserleri veren sanatçılardan biriydi. Eee Fatih Ürek. Gerçi sahne kostümlerine, eee, takılara, lüks takılara, sahne kıyafetlerine ciddi bütçeler ayırdığı bilinir Fatih Ürek'in. Ama, bunlara da hep, yatırım olarak, yatırım gözüyle görürdü. Çünkü bu sayede sahnede beni, alkışlarla izliyorlar. Sahne aynı zamanda görsel bir şov. Sesimi beğeniyorlar, eğlendirmemi, insanları mutlu etmemi, güzel eğlendirmemi beğeniyorlar ama benim kılık kıyafetime de çok bakıyorlar. Takılarıma, ne giydiğime, ayakkabıma, ne taktığıma çok, dikkat ediyor insanlar. Dolayısıyla oralara verdiğim paraya hiçbir zaman acımam, diyordu. Çok parası var mı sorusuna kendi bakışı şöyleydi arkadaşlar Fatih Ürek'in. Bir röportajında eğer, eee, Bodrum'daki o evi satarsam artık çalışmam, keyif yaparım. Çünkü çok yoruldum diyerek mal varlığının kendisini emekli edebilecek düzeyde olduğunu ima etmişti. Ancak her ne kadar büyük bir serveti olsa da bu mirası ailesine değil, yani kız kardeşlerine değil, yukarıda bahsettiğimiz gibi, demin söylediğimiz gibi hayır kurumlarına bırakmayı tercih etti arkadaşlar. Ve Fatih Ürek vasiyeti elbette açıklanacak. Vasiyeti elbette, avukat avukatı zamanı geldiği zaman, kendisi toprağa verildikten sonra, belli bir zaman geçtikten sonra elbette gün yüzüne çıkacaktır. Bu arada Fatih Ürek'le ilgili bir ayrıntıyı da, vurgulamak istiyorum burada arkadaşlar. Fatih Ürek, şöyle bir vasiyeti daha vardı. Cenaze vasiyeti vardı Fatih Ürek'in. "Beni alkışlarla uğurlamayın." Cenaze törenlerine dair genel kanının aksine, "Beni alkışlarla uğurlamayın." sözünü onun yakınları çok iyi bilirler. Ben bu geleneğe, alkışlama geleneğine, karşıyım. Öldüğümde beni alkışlarla uğurlamasınlar. Sessiz sedasız dualarla gitmek istiyorum. Gösterişe gerek yok.
ölümün ciddi bir mesele olduğunu ve magazin malzemesi yapılmadan inançlarına uygun şekilde defnedilmek istediğini ifade etmiştir arkadaşlar ve çok gösterişli bir cenaze töreninde olduğunu, olmasını istemediğini söylemiştir Fatih Yürek. Çok üzücü. Çok üzücü, çok üzücü. Yıllarca haberlerini yaptığım, röportajlar yaptığım, görüştüğüm bir dostu, bir arkadaşı kaybettim. Türkiye Fatih Yüreğini kaybetti. Türkiye kendisini çok iyi eğlendiren gerçek bir, şarkıcıyı, kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Peki dostlar, görüşmek üzere.